Merhaba dostlar. Bu hafta anne ve babaların biriciklerinin tuttuğunu kopartmasına yakından bakacağız. Çocukların kopartması ne anlama gelir? Kopartan çocuğun anne ve babası mutlu, kopartamayan çocuğun anne ve babası mutsuz mu olmalı? Sen de kopart yavrum. Zamanında anne ve babası kopartmış olanla kopartamamış ya da kopartmamış olan arasında ne fark var? Tuttuğunu kopartan çocukların azimli ve vazgeçmeyen kararlılıkta olduğunu, olacağını düşünmek iyi hissettirebilir. Ama her tutulanın kopartılması uygun mu? Neyi tuttuğuna ve koparttığına dikkat etmekte yarar var. Eğitim, uçuruma gerilmiş ince bir tel üzerinde yürümek gibidir. Aceleci olmamak, koşmamak ve kolaya da kaçmamak gerek. Teşbihte hata olmaz ve istisnalar kaideyi bozmazmış. Şu kopartma konusuna biraz daha yakından bakalım, ne dersiniz? Değerli dostlar, her insan savunmasız ve masum doğar. Sonrasında ise herkes önce masumiyetini yitirir. Egosunu şişirmeyi, bencil olmayı, yalan söylemeyi, korkmayı ve kötülüğü öğrenir. Okullarda ilim irfan öğreniliyor olsa da çoğu zaman irfandan başka şeyler de öğrenilir. Yani okulda Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayladığı öğretmenler dışında da diplomasız birçok öğretmen vardır. Okulda kantinciden güvenlik görevlisine, memurdan öğrencilere birçok öğretmen olur. Evet, yanlış duymadınız. Öğrenciler de çoğu zaman birbiri için öğretmendir. Hatta en kalıcı ve can alıcı şeyleri de birbirine onlar öğretir. Çocuklar arkadaşlarını can kulağıyla dinlerken çoğu zaman öğretmenlerinin söylediklerini ise kulak arkası ederler. Müfredat dışında öğrenilenlerin asla unutulmadığı ama derslerde öğrenilenlerin çoğunun hafızadan silindiği yerdir okul. Okul öğrenimin merkezine konuluyor olsa da asıl temeller her zaman evde atılır. Çocukların ilk öğretmenleri anne ve babalarıyla yakın ebeveynleri olur ki ebeveynler çoğu zaman bunun nasıl hayati önem taşıdığını diğer önceliklerini yerine getirirken unutur. Babalar çocuklarının eğitiminde kendi kafalarındaki modele göre çocukları olsun isterken çoğu zaman annelerin kafasındaki model farklıdır. Elbette bu anlayış farkını gidermek de çocuklara düşer ki de buna büyük anne ve babalar eklenince bu fark iyice açılır. Durum böyle olunca haklarını korumakla bencil olmanın arasındaki farkın ne olduğunu bilmeyen anne ve babalar tarafından yetişen çocuklar her şeyi kendileri için hak görerek büyür. Bu eğitimle ilgili olduğu kadar aynı zamanda örf, adet, değerler yani kültürle de ilgilidir ve kültür iliklerimize kadar işlenendir. Bugün evin içerisinde eşlerin birbirine olan tutum ve davranışları çocukların da yarın aynı davranışları sergileyebileceğini gösterir. Örneğin eşine bağırmak, onu azarlamak hak olarak görülürse çocukların da aynı hakkı kendilerinde görecekleri unutulmamalı. Eğitim dantel örmek gibidir. Yanlış tek bir düğüm bile örgünün hatalı olmasına neden olacaktır. Sadece söylemek yeterli olmadığı gibi etki ve farkındalık yaratacak şekilde söylemek ve elbette davranışlarla da bunu göstermek, örnek olmak gerekir. Nasihatle ebeveynin sergilediği davranış aynı olursa çocuk öğretilmek isteneni pekiştirir ancak. Dediğimi yap ama gittiğim yoldan gitme demekle eğitim hakkıyla verilmiş olmaz. Çocuğum sakın sigara içme dedikten sonra sigara içen bir ebeveynin söylediğinde hiç de samimi olmadığı çok açık değil mi? Bunu söylerken de sigaradan bir nefes çekilirse işte o zaman tam olur. Kişiliği oturmuş biri olarak düşünecek olursak ebeveynlerin baş edemediği bağımlılıklarını henüz kişilikleri oturmamış çocuklarından beklemeleri doğru mu? Aslına bakacak olursanız bunu çok beklerler. Ama yine de bazı çocuklar biraz şans, biraz da farklı kişileri örnek aldıkları için olsa gerek sigara gibi sağlığa zararlı bağımlılıklardan uzak kalabilir.
Tamamen şans. Kimse çocuğunun kötü biri olmasını istemez elbette. Bir hain ya da cani olmasını asla hayal etmez. Ancak bilerek ya da bilmeyerek, eğitimde yaptığı hatalarla buna neden olabilir. Büyük hatalar en küçük ve masum hataların birikimidir. Oynarken oyuncağına zarar veren çocuğa bunun yanlış olduğunu söylemek gerekir. Çocuktur yapar dediğiniz her şeyin çocuğunuzun kişiliğine ve davranışlarına yapışabileceği unutulmamalı. Çocuklar sahip olduklarının kıymetini bilerek büyümeli. Oyuncaklarını bilerek ve isteyerek kıran çocuklara sürekli yenisini alarak onları ödüllendirmek, onun sorumluluklarını geliştirmesine de engel olacaktır. Kıymet bilmek yaşam için önemli bir değerdir. Sahip olduğu en küçük şeyin değerini bilmeden yetişen bir çocuğun yetişkinliğinde çevre bilinci oluşturmasını, tüm yaşam haklarına saygı duymasını, ülkesinin kaynaklarını korumasını ve medeni bir insan olmasını nasıl beklersiniz? Peki çocuklar nasıl kıymet bilir? Gelin birkaç maddede bunu toparlayalım. Bakalım ne çıkacak. Mesela onlara model olun. Çocuklar çevrelerindeki yetişkinlerin davranışlarını örnek alırlar. Dolayısıyla kıymet bilmenin önemini onlara göstermek için sizin davranışlarınız önemlidir. Örneğin şükran ifadesi kullanmak, teşekkür etmek ve başkalarının emeklerini takdir etmek gibi davranışlar göstermek onlar için önem taşır. Bolca eğitim verin. Çocuklara insanların emeklerinin ve kaynakların değerini anlamaları için eğitim vermek değerlidir. Bunun için aile içinde veya okulda paylaşımın, yardımlaşmanın ve takdir etmenin önemini vurgulayan konuşmalar ve diğer çalışmalar yapılabilir. Deneyimler sunun. Deneyim edinmelerini sağlayın. Çocuklar bir şeyin değerini daha iyi anlamak için onu deneyimlemelidirler. Örneğin bir çocuğa bir bitkiyi büyütmek için emek harcamak ve onun büyümesini görmek bitkinin değerini anlamasına yardımcı olacaktır. Aslında en önemli şeylerden biri bolca sorumluluk verin. Olabildiğince sorumluluk verin. Çocuklara sorumluluk vermek ve onları başkalarının emeklerine saygı göstermelerini sağlamak çok büyük önem taşır. Bunlar en küçük şeylerle olur. En basitten başlayacaksınız. Örneğin ev işlerine katılmak veya kendi oyuncaklarını düzenli olarak temizlemek gibi görevler vermek küçük yaştan itibaren kıymet bilme duygusunu mutlaka geliştirecektir. Medeni bir insan olmanın şartı empati. Empatiyi mutlaka teşvik edin. Başkalarının duygularını anlamak ve onlara saygı göstermek kıymet bilmenin önemli bir parçası. Çocuklara başkalarının duygularını anlamalarını ve onlara karşı empati kurmalarını öğretmek kıymet bilme yeteneklerini mutlaka geliştirecektir. Bir başka örnek verelim mesela. Evin içerisinde umarsızca ses çıkartarak komşuları sürekli rahatsız eden bir çocuğun böyle bir hakkı olmadığı ona anne ve babası tarafından söylenmelidir. Bu söylenmediği sürece çocuk bu davranışın normal olduğunu düşünerek ve onay almış gibi bunu içselleştirerek bir süre sonra bu tür şeyleri kendinde hak görmeye başlar. Bugün çocuğunuza nerede duracağını söylemezseniz yarın çocuğunuzun kırmızı ışıkta durmayacağını ben size söyleyebilirim. İşte tuttuğunu kopartan insan. Kulağa hoş geliyor olmalı. Hele de çocuğunuzun tuttuğunu kopartması nasıl da etkileyici değil mi? Oyun oynayan çocuklar arasında oyuncağı zorla çekip alan çocuk ailesinin de onayını alıyor mu? Oyuncağı kaptıran çocuğun ailesi çocuklarının ezildiğini düşünüyor mu? Kendi çocuklarının da baskın olmasını istiyor mu? Hatta bunun için çocuklarına baskı yapıyor mu? Deneyimli anne ve babaların bunları ne çok yaşadıklarını biliyorum. Herkesin kendi anlayış, duygu ve yapılarına göre farklı davranmış olduğuna da eminim. Mutlak doğrusu belki de yok. Ama arkadaşlarına saygı duymadan oyuncağı çekip alan çocuğa doğru bir şey yapmadığı söylenmezse bir süre sonra bu çocuk her şeyi zorla alabileceğini de kendinde hak görecektir. Tam tersine elindeki oyuncağı alınan çocuğun bastıracağı duygusu ise fırsat bulduğunda veya yetişkinliğinde egosuna da yenik düşerek açığa çıkacak ve baskın davranmasına neden olabilecektir. Demek ki her iki türlü de çocuklarımızla konuşmamız gerekmektedir.
Tuttuğunu koparmanın içerisinde bir şeyleri bozarak elde etmenin doğru olmadığı, böyle bir durumla karşılaşılmaması için arkadaş ve çevre seçiminin de ne kadar önemli olduğu öncelikle anlatılmalıdır. Elbette yaşam bu kadar kontrol edilebilecek bir şey değildir ama olumsuzluklara karşı reflekslerin neler olabileceğini özellikle çocuklara aktarmak gerekir. Ne olursa olsun medeniyetten uzaklaşılmaması gerektiği öğretilmelidir. İnsanın her zaman aklını kullanması ve önlemlerini düşünerek önceden alması ve olumsuz durumlardan uzak durması öğütlenmelidir. Bir tartışma ortamında fikirlerin güçlü olması gerektiği, tebessüm ile kızgın bir ifade arasında ikna edici olma anlamında kıyaslanamayacak kadar büyük bir fark olduğunun da altı çizilmelidir. Özgüveni yüksek çocuk yetiştirelim derken kendini beğenmiş, kibirli, bencil ve küstah çocuk yetiştirmemek gerek. Çocuklarımıza saygılı, yapıcı ve güler yüzlü olmayı, aklını kullanarak önceden görmeyi, özellikle yaratamayacağı hiçbir şeyi yok etmemesi gerektiğini tutmayı ama kopartmamayı, kısaca iyi insan olmayı öğretmeliyiz. Unutmayalım ki bizim öğretmediklerimizi yaşam çocuklarımıza çok daha ağır bedellerle öğretecektir. Ayrıca unutmayalım ki bugün tutup koparttığı için övülen çocuklar yarın acınacak durumlar yaşayabilir. Yani neymiş? Vur oğlum değil, dur oğlummuş. Yap kızım değil, yapma kızımmış. Çocuklara sadece kazanmayı değil, kaybetmeyi de öğretmenin hayati önem taşıdığını unutmamak gerek. Bu haftalıkta bu kadar dostlar. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.